Herkese iyi akşamlar. 9 Mayıs 2024. Amerikan endeksleri kapandıktan sonra yine kısa bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Herkese öncelikle mutlu bir akşam diliyorum. Çünkü sürekli konuştuğumuz üzere bir tık böyle hafiften yükseldik. Çok hafiften bir hacim girdi. Bitcoin'i değerlendirmeden önce Amerikan endeksleri ne yaptı onu bir kısaca söyleyelim. Dow Jones günü 0.85 artıda kapattı. Arkasından S&P endeksimiz günü 0.51 artışla kapattı ve ATH seviyelerine doğru hepsi yaklaşıyor. Nasdaq bir tık daha kötü diyelim 0.16 ile o da yükselişine devam etti. Bunun yanı sıra DXY endeksimiz ise çakılmasına devam ediyor. An itibariyle halihazırda eksi 0.26'da. Bitcoin'de durumumuz nasıl? Bitcoin an itibariyle %2 şu anda yükseliş modunda. Gün içerisindeki canlı yayında çizdiğimiz bir kanal yapımız vardı 15 dakikalıkta. Bu kanal yapısını gördünüz. İlk önce bir vurdu, iki vurdu. Sonrasında retest yaptı diyeceğimiz bir şekilde kırdı ve kendisini yukarı doğru bir seviye attık. Attığımız seviyede halihazırda beklentimiz olan düşen trendimiz ufak 65.500'den gelen küçük düşen trendimizi kırdık. Fakat bir üstündeki tepeyi henüz aşamadık. Orada bir dirençle karşı karşıyayız. O yüzden ilk başta şu düşeni bir çiziyorum. İlerleyen anlarda şurada yukarıya doğru giden bir yükselen trendimiz oluşuyor. Onu da yakın bir süreçte çizeceğiz. Yükselişimiz şu an için bu düşen küçük minörümüzün Fibonacci seviyesi 0.38 üstüne attık ve e, büyük zaman diliminde düşen kanal bandımıza yaklaştık. Yaklaşık olarak 62.400'lerde bu seviyeyi kıracağız. Fakat şu anda Bookmap'ten bakıyorum. Önümüzdeki bölgede 62.600'de 242, 62.700'de 233 ve 62.800'de en yakın her 100 dolarda bir, e, 500 dolarda 62.800'de var. Her 100 dolarda bir dirençler olarak önümüze konmuş blokları görüyorum. Bu anlamda geçmişten gelen ufak bir tecrübeyle şunu söylemek istiyorum. Genelde piyasa bu tarafa direnç konuyorsa yukarıya doğru onları almaya hareket eder. Yani önümüzdeki süreçte bir 62.800'e doğru bir hareket beklentisi içerisindeyim. Değerlendirmeye devam edelim. Hacim nasıl? Hacim yani bu yükseliş esnasında bir tık hacim girdi fakat çok da böyle gaza gelmemize gerek yok. Şuradaki yeşil mumlarımızı görüyorsunuz. Geçmişteki kırmızıları gördüğünüzde karşılayacak bir şekilde değil. Ee, Ama bir ufaktan hareket geldi. Bu hareketin karşılığı olarak da total endeksimizde 1.94'lük bir yükseliş, Total 2'de 1.86'lık bir yükseliş, ve Total 3'te ise bir tık daha pozitifiz biliyorsunuz totalde artık altcoin'lerin çünkü çok canı yanıyordu. 2.212'de Total 3'te bir yükselişimiz var. Bitcoin'in bu yükselişinden kaynaklı olarak dominans dün geceden bir hafiften düşüyordu. Yükselişten kaynaklı olarak da dominans bir tık an itibariyle sıfır diyeceğimiz seviyede o da bir tık pozitif olarak yukarı yükseldi. Tekrardan uzun zamanda diliminde gelen günlükte takip ettiğimiz yükselen dominans çizgisinin üstüne attı kendisini. Umarım buralardan tekrar aşağıya doğru sarkacaktır. Gördüğünüz üzere de altcoin'ler bu hareket dolayısıyla yeşerdiler güzel bir şekilde. Fakat yeterli mi? Değil. Hiçbir şekilde bu 12 Nisan'da yaşadığımız gerginlik sonrasında olan düşüşleri telafi edecek seviyede değil. Ethereum ne durumda? Bitcoin'in 2.10 yükseldiği yerde Ethereum maalesef hala beklediğimiz performansı maalesef gösteremiyor. Ethereum'da 0.618 Fibonacci seviyesinin üzerine güzel bir bakın W işaretimiz oldu. Hatta ve hatta şuradaki bölümü de retest yapıyor modundayız. Yani şurada bir W'muz oldu. Ben burayı kırdım arkadaş. Retestini de yaptım. Harekete hazırım izlenimi veriyor. Umarız bu hareketin devamı gelir ve ilk önündeki hedef haftalık kapanış seviyesi 3048 ve sonrasında da yukarıya doğru düşen trendini kırmasını bekleyeceğiz Ethereum'un. Bu sayede aynı esnada Total 2'yi de kırmasını bekliyoruz. Buradaki düşen trendini. O zaman altcoin'ler için güzel hareketler geleceğine inanıyorum. Belki bu gece olmaz. Belki geceleyin canlı yayında da denk gelebiliriz bu tarz hareketlere. Fakat dediğim gibi öncelikli olarak Bookmap'te
Bitcoin'in önünde güzel dirençler var. Bu dirençleri teker teker aşması gerekiyor. Bunun için de birazcık hacme ihtiyacımız olacak. Bunun dışında ekleyeceğimiz, şöyle yakından takip edeceğimiz 12 saatlik spot Bitcoin'de grafimiz ne durumda? 2 gündür yaklaşık böyle aşağı doğru yapmış olduğumuz kırmızı mumları tek bir tane yeşil mumda gördüğünüz gibi şimdilik aldık. Umarız gece 3'teki kapanışımızda daha da bir yukarıya gider. MA50'lere doğru bir hareket sergileriz. RSI kafasını kaldırdı. Hacim girişinden kaynaklı olarak da momentum da kafasını bir tık yukarı kaldırdı. Umarım önümüzdeki anlarda güzel daha bir fazlasıyla hacim gelir ve kendimizi bir tık daha öteye atarız. Şu anda durduğu yer biliyorsunuz fantastik bir Fibonacci yapıyoruz burada 12 saatlikte. Şu anda onun 0.5'ine yaklaşık bir temas ettik ve orada duruyoruz. İlerleyen süreçte tabii asıl önümüze gelecek destek direnç noktalarımız, düşen bantımız var, MA50'miz var. Düşen bandımız 64.128'lerden geçiyor. Çok uzak bir noktada değiliz. Yani Bitcoin 1500 doları havada karada istediği an aşabilir. İzleyip takip edeceğiz. Balinalarımızda durum nasıl? Balinalarımızda durum bir gün önceki akşam 40.16'ya kadar çıkmıştık biliyorsunuz. Halihazırda burası 1 puan daha kaybettik. Alt noktaya 1 puan daha verdik. Burada da bir 59.85'te 1 puanlık artışımız var. Balinalar şu anki hani güncellemesiyle belki bir tık daha pozitif de olabilirler. Çünkü birkaç saat geriden güncelleyerek geliyor. Şu anda 40.12'deler. Ya almadılar ya da halihazırda almak için piyasanın yönünü belli etmesini bekliyorlar. Bitcoin şu pozisyon itibariyle ufaktan bir tekrardan tepki yükselmesini yaptı. Tabii bu bizi gaza getirmemeli. Yükseliyoruz diyebileceğimiz herhangi bir formasyon yapısı henüz oluşturmadık. Ethereum'da gördüğünüz W işareti burada da var. Tekrardan bakın şöyle döndü, retestini yaptı ve yukarıya doğru tekrar hareketine başladı diyebiliriz ama ilk başta şuradaki tepeleri alarak, minörde kırdığımız tepeleri alarak yukarıya doğru bir yükselen tepeler yapmamız gerekiyor. Bu tepelerin oluştuğunu gördükten sonra yavaş yavaş artık biz de içeriye giren hacimle birlikte Bitcoin'in yükselişini beklemek veya bekler duruma geçeceğiz. Başka söylememiz gereken şöyle aşağı doğru baktığımda takip edeceğimiz bir şey var mı? Ethereum Bitcoin dominansı tekrardan kafayı aşağıydı. Yani bir Ethereum'un eee, ekstra bir hacme ihtiyacı var. Ethereum'un ekstra bir gaza ihtiyacı var. Ethereum'un arkadan bir ekstra üflenmesine, el değmesine ihtiyacı var. Ne yapalım? Arabadan inip Ethereum'u mu ittirelim diye insanlar böyle değişik espriler yapıyorlar. Umarız an itibariyle birazcık Ethereum'da kendisini toplasın, Bitcoin'e karşı birazcık diş göstersin ki altlar kendilerine biraz daha yer bulsunlar, biraz daha nefes alsınlar. Yani şuradaki ufacık bir harekette bile altlar hani biz patlayacağız, gideceğiz kardeş, önümüze ket vurmayın, bizi durdurmayın modundalar. Şimdilik bu kadar. Güzel bir gün geçirdik yine. Dingin bir şekilde yayınlarımızı yapıyoruz. Keyifliyiz. Şimdiden beğendiğiniz, vereceğiniz like'lar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmazsa akşam 01.01.15 gibi tekrardan canlı yayına gireriz. Hepinize selamlar, saygılar, kazançlarınız bol olsun. Görüşmek üzere diyorum.